Efendim bir kez daha selamlar. Yine yepyeni, rengarenk ve efsanevi eğlence içeren bir yolculuğa, bir keşfe başlamak üzereyiz. Öncelikle bu videoyu izlerken çocuk misafirlerimizi veya çocuk konseptinde otellere merakı olan tüm misafirlerimizi ekran başına davet etmek istiyorum. Çünkü anlayacağınız üzere birazdan kapılarını kısa bir süre önce açan Nickelodeon Otel ve Nickelodeon Land tema parkını keşfe başlayacağız. Tabii ki öncelikle Sünger Bob, sonrasında Paw Patrol, Star Trek veya Ninja Kaplumbağalar gibi birçok farklı karakterle çocukları büyüleyecek, etkileyecek ve çok eğlendirecek bir konsept hazırlanan, odalarından restoranına, barlarından dinlenme alanına kadar tüm dekorasyonunda Nickelodeon konseptini içeren bu oteldeki keşif durağımızdan sonra hemen yanında yer alan Nickelodeon Land tema ve eğlence parkında sizlere göstermeye çalışacağım. Ki orada da yine Sünger Bob'un yaşam alanları ve aktiviteleri, Paw Patrol'ün yaşam alanı ve aktiviteleri gibi birçok eğlenceli aktiviteyi sizlere sunacağım. Hemen belirtmem gerekir ki Nickelodeon Otel'de kalan misafirlerimiz kendilerine veren bileklikle Nickelodeon Land tema ve eğlence parkında güzel zaman geçirirken dilerlerse hemen yanında birkaç adım mesafede bulunan The Land of Legends tema parkına da ücretsiz giriş sağlayabiliyorlar. Maşa ile Kocay'ın eğlenceli dünyasına katılabiliyorlar. Bolca adrenalin içeren roller coasterlardan kayabiliyorlar. Ya da özellikle yaz aylarında serinlemek ya da eğlenmek isterlerse birbirinden farklı büyükler onlarca kaydırağın bulunduğu aqua parklarda The Land of Legends tema parkın etkinliklerinden, aktivitelerinden ve donanımından faydalanabiliyorlar. Bu ön bilgilerden sonra dilerseniz hemen giriş yapalım ve kapıların çok kısa bir süre önce açan Nickelodeon Oteli keşfe başlayalım. Oteldeki keşifimiz bittikten sonra da yavaş yavaş Nickelodeon Land'deki tema parkını gezeceğiz ve muhteşem efsanevi eğlence dünyasını sizlere sunmaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Eğer sunumumuzu beğenirseniz, Nickelodeon Otel'de tatil yapmaya karar verirseniz lütfen tatil ekibi olarak rezervasyon taleplerinizi beklediğimizi unutmayınız. Bizler ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak Nickelodeon Otel'deki efsanevi tatiliniz için taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz efendim. Ve Nickelodeon Otel'i keşfetmek üzere lobi resepsiyon alanına ilk adımlarımızı atarken beraber ne kadar eğlenceli, ne kadar renkli ve ne kadar efsanevi bir dünyaya geldiğinizi anlıyorsunuz. Önce tabii Nuri kardeşim veya diğer ekip arkadaşlarımız vardiyalarına göre sizi karşılıyorlar. Valizlerinizle ilgileniyorlar. Kolay gelsin. Aracınızı alıyorlar. Sizler de aynen Kingdom Otel'de olduğu gibi şekerleme ikramlarıyla ve Nickelodeon karakterleriyle burada karşılanıyorsunuz. Ninja Kaplumbağalar bunlardan bir tanesi. Yine diğer karakterlerimiz de burada. Tabii gün içerisinde farklı saatlerde farklı karakterler. Bazen Patrick, bazen Sünger Bob, bazen de diğer karakterler burada konsept içerisinde sizi karşılıyorlar. Bütün dekorasyon tavandan duvarlara, hatta sehpalarına, koltuklarına kadar Nickelodeon karakterleriyle bu konsept içerisinde sizi ağırlıyor. Birazdan göstereceğimiz oda keşfimizde de bunu size ifade edeceğiz. Odalarda da Ninja Kaplumbağa teması veya Paw Patrol teması, Sünger Bob teması gibi bir sürü farklı seçenek sizlere sunulacak. Bu şekilde eğlenceli bir dünyaya giriş yaparak keşfimizi başlatalım ve lobi bara doğru devam edelim. Şimdi Nickelodeon Otel'e giriş yaptık. Sizlere resepsiyon ve lobi alanına davet ettik. Ama gün içerisinde farklı saatlerde farklı karakterler burada misafirimizi karşılıyorlar ve uğurluyorlar demiştim. Everest onlardan bir tanesi ve Paw Patrol karakterlerinden birisi biliyorsunuz. Tabii bunun dışında Sünger Bob temalı, Ninja Kaplumbağalar temalı veya Star Trek temalı diğer kahramanlarımız da sizleri burada karşılayabilir ve lobide diğer alanlarda sıklıkla karşınıza çıkabilirler. Evet, kolay gelsin. Good luck. Bu güzel, renkli, eğlenceli ve efsanevi karşılamadan sonra size lobi bardan bahsetmek istiyorum. Bakın dikkat ederseniz henüz resepsiyon alanına geçmedik. Şimdi önce otelin konseptinden biraz bahsetmek istiyorum size. Tatlı şekerlemelerle giriş yaptıktan sonra bir şeyler içmek için hemen lobi bara gelebilir, siparişinizi verebilirsiniz. Zaten garson arkadaşlar siparişinizi alıyorlar. Lobi bar 24 saat açık. Şimdi Nickelodeon Otel'sin yeme içme konsepti tam pansiyon plus dediğimiz kahvaltı,
öğle ve akşam yemeklerinin konsept halinde sunulduğu bir içerikle sunuluyor. Ve bu yemekler sırasında misafirlerimize sınırsız olarak alkolsüz soft içecekler, meyve suları ve bunun dışında ebeveyn misafirin dışında rakı, bira, şarap gibi alkollü içecekler yemek saatleri içerisinde ana restoranda sunuluyor. Bunun dışında lobby bar 24 saat açık ve lobby barda da yine limitsiz olarak çayınız, kahveniz, alkolsüz içecekleriniz günün her saati lobi alanında veya lobi terasında tema parka bakan bölümde sizlere sipariş üzerine servis ediliyor. Burada kullanılan bir kare kod sistemiyle lobi barın menüsünü açabilir ve buradan siparişlerinizi verebilirsiniz. Ancak hemen belirtmek isterim ki az önce belirttiğim alkollü içecek servisleri sadece restoranda konsepti dahildir. Yani lobi barda alkollü içecekler konsept dışında ekstra ücretli olarak sunulmaktadır. Bir önemli bilgi daha vermek istiyorum. Nickelodeon Hotels'te lobi alanında burada gördüğümüz portakal rengi güzel koltuklarda, Nickelodeon konseptli minderli koltuklarda ve tema park tarafına bakan teras kısmında garson arkadaşlar servis yapıyorlar. Ama bakın bir bölüm daha var. Nickelodeon Hotels'in Shopping Avenue dediğimiz büyük alışveriş caddesine bakan bölümünde yine dışarıda teras alanında koltuklar var. Oradaki koltuklar otele ait ancak dışarıdan gelen tüm misafirlerin, daha doğrusu vatandaşların, halkın kullanabildiği bir alanda serbest kullanıma açık bir kafeterya niteliğinde. Dolayısıyla o alana buradan sipariş veremiyorsunuz. O alan ekstra bir alan. Aklınızda bulunsun. Özellikle akşam saatlerinde havuzdaki gösterileri izlerken, gondolların geçişini izlerken o alanda siz yine lobi bardan 24 saat açık olduğu için kendiniz self servis olarak içecek alabilirsiniz ve oradaki masaları kullanabilirsiniz. Ama lütfen buna dikkat edin, şu anki konsepte oradaki koltuklarda sipariş veremiyorsunuz. Veriyorsanız da ekstra ödüyorsunuz. Yani sadece burada gördüğümüz alanlar konsept halinde lobi bardan size sınırsız olarak soft içecekler. Restoranda ise tabii ki bazı alkol içecekler dahil. Biraz detaylı anlattım. Daha girişteyken bunları size bildirmeye çalıştım. Şimdi biraz dinleneceğim. Kısa bir ara vereceğim. Ve sonra odalar keşfimizde resepsiyondan itibaren tüm alanları keşfimize devam edeceğiz. Yavaş yavaş Nickelodeon Hotels'i daha detaylı şekilde keşfetmeye başlamış olduk. Resepsiyon alanına geldik. Buradaki genel imajlar, dekorasyonda kullanılan ifadelerde yine Nickelodeon'un genel karakterlerini ve ifadelerini temsil eden görüntüler içeriyor. Herkese kolay gelsin bir kez daha. Gördüğünüz gibi minik arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız, Nickelodeon'u seven arkadaşlarımız check-in'lerini yaptırırken bile buradaki ifadeler, dekorasyon onların geldikleri dünyayı ne kadar içinde yaşayacaklarını gösteriyor. Birazdan odalarda da bunu anlayacağız. Mesela hemen karşıda Sünger Bob'un evi var. Tavandaki dekorlar da böyle. Ve misafir ilişkileri masalarına doğru döndüğümüz zaman da yine burada alakart rezervasyonlarınızı veya otelle ilgili kurmak istediğiniz iletişim sırasında bilgi alabileceğiniz arkadaşlarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Gördüğümüz tüm ekranlarda gün boyunca Nickelodeon çizgi filmleri devam ediyor ve otel içerisinde birçok bölümde karşılaşabileceğiniz bu aktivite, yani ekranlardaki çizgi film karakterleri yine Nickelodeon konseptinde sizleri her bölümde karşılıyor olacak. Evet, yavaş yavaş artık giriş yapmış olduk. Birazdan bir oda turu da yapacağız. Hatta birkaç oda göstereceğim size. Sünger Bob temalı oda veya Paw Patrol temalı oda ya da Ninja Kaplumbağaları temalı odaları da sizlerin seçiminize, beğeninize sunmuş olacağız. Keşfimize devam ediyoruz. Şimdi Sünger Bob temalı bir oda göstereceğim size ve Sünger Bob temalı odaların bulunduğu kata geldik. Ancak daha odaya varana kadar bile birçok görsel şölen bizi karşılıyor bu bölümlerde. Öncelikle tamamen panoramik camlarla kaplı büyük bir alandan alışveriş caddesine doğru güzel bir manzara var. Orada gördüğümüz havuz günün belli saatlerinde ve akşam saatlerinde su gösterileriyle yine misafirlerimizin güzel bir şov izlemelerini sağlıyor, olanak tanıyor. Bunun dışında otel içerisindeki dekorasyonda mesela yine Nickelodeon'un simgelerine olan Zeppelin, Sünger Bob ve diğer karakterleri de burada sergilendiğini görebilirsiniz. Şimdi buradan yavaş yavaş odaya doğru ilerlerken bir de size koridorların genel yapısından bahsetmek istiyorum. Ben şimdi Nickelodeon Hotels'te oda kategorilerinden Sünger Bob temalı bir odayı göstereceğim size. Ancak odaya girmeden önce koridorlarda bile yine Sünger Bob teması hazırlanan bir ışıklandırma ve duvar desenlerini size beklediğini göstermek isterim. Burada tabii otelin her katında farklı bir ambiyans var. Şu anda Sünger Bob temalı bölümde olduğumuz için ışıklandırmalar ve dekor bu şekilde. Ama mesela birazdan Ninja Kaplumbağa temalı bir kata çıkacağız. O kattaki odalara girerken de
farklı ambiyansta bir koridor bizi karşılayacak. İşte Paw Patrol'de farklı bir ambiyans, Star Trek'te farklı bir ambiyans. Yani her bölümdeki koridorlar ve yukarı çıktıktan sonraki ambiyans değişiyor. Tabii ki odaların içindeki dekorasyon da farklılaşıyor. Önce Sünger Bob temalı bir odayı gezelim, sonra devam edelim. Ve Nickelodeon Hotels'in rengarenk büyülü dünyasında yine rengarenk ve Sünger Bob temalı bir odayı örnek olarak göstererek buradaki konaklamanızın ne kadar unutulmaz bir deneyime dönüşeceğini anlatmak istiyorum. Öncelikle tabii heyecanlanmayın, odanın tüm detaylarını göstereceğim ama ilk giriş bölümünde bile bahsetmem gereken detaylar var. Bakın duvarda tablolardan bir tanesinde yine Sünger Bob'un çizgi filmdeki o sahnelerden esintiler var. Şimdi bu oda 55 metrekare geniş bir oda. Birazdan göreceksiniz. Ve bu odayı rahat bir şekilde kullanmanız için daha ilk giriş bölümünde son derece geniş dolaplar olduğundan bahsetmek istiyorum. Yine Sünger Bob temalı olduğu için renk armonisi de bu şekilde seçilmiş. Diğer odalarda da benzer bir dekorasyon olacak ama tabii renkler farklı olacak. Şimdiden söyleyeyim size. Tüm odalarda ütü masası standart. Tüm odalarda bakın son derece şık bir şekilde ebeveyn ve çocuk bornozları standart olarak sunuluyor. Kasa, terlikler, valiz sehpası ve askı bölümleri yine standart olarak sunulan bölümlerden. Ve birkaç adım attığımızda sol tarafımda banyo var. Banyosunda yine rengarenk bir dekorasyon. Sünger Bob temalı demiştik. Bu sarı banyo tezgahının arkasında dairesel aynalar, makyaj aynası. Yine Nickelodeon için özel üretilmiş güzel buklet malzemeleri var. Şampuanlar, losyonlar, sabunlar, havlular her şey özellikle hazırlanmış. Duş alanına girdiğimiz zaman cam mozaikli gayet güzel ferah bir alan. Kapısı da gayet dekoratif gördüğünüz gibi. Burada kullanılan şampuanlar, vücut losyonları, vücut şampuanları da paraben içermeyen, alerjen olmayan ürünlerden seçilmiş durumda. Klozet alanı ve burada unutmamız gereken bir ayrıntı. Minik misafirlerin lavaboya boyunun rahat yetişmesi için bir de merdiven bulunuyor. Buradan çıktığımızda karşıda bir boy aynası var ve yavaş yavaş artık Sünger Bob'un uyuduğu, yaşadığı yere giriş yapıyoruz. Bu 55 metrekare kullanım alanı odanın tamamı seramik zeminli. Ancak yatak odası bölümüne geldiğimizde yerde güzel dekoratif halılar var. Yine Sünger Bob temalı kesonlar, sehpalar dikkatimizi çekiyor. Duvardaki tablolar da yine öyle. Burada mesela Sünger Bob'un evini temsil eden bir mini bar var. Tüm odalarda standart olarak kapsül kahve sunumu, sular ve mini bardaki soğuk içecekler her gün kullandığınızın yerine yenisi konulmak üzere ücretsiz olarak konsept halinde sunulmakta. Tabii burası bir çocuk dostu otel olduğu için alkol içecekler bulunmuyor. Meşrubatlar, meyve suları, soda, su ve tabii ki atıştırmalıklar da burada. Kahve fincanlarınız, Shadow marka çaylarınız, bisküvileriniz, krakerleriniz bunların tamamı kullandığınızın yerine ertesi gün yenisi konulmak üzere. Yine Nickelodeon Hotels'in odalarının özelliklerinden. Oda kapasitesi olarak 2 yetişkin için bir büyük yatak. Hemen döndüğümüzde bakın sağlı sollu 2 köşede 2 tane güzel dekoratif kanepe var. Bu kanepeler yatak olabilme özelliğine sahip. Yani bu odada 2 yetişkin 2 çocuk çok rahatlıkla kalabilir. Hatta 3 yetişkin artı 1 çocuk da rahatlıkla kalabilir diyelim. Ve odanın genişliğini, ferahlığını vurgulayarak bir de balkonundan bahsedelim isterseniz. Şöyle yapıyorum. Şimdi bir başka güzel özelliği odaların. Nickelodeon Hotels'teki odaların tamamı The Land of Legends ve Nickelodeon Park'ın tema aktivitelerinin bulunduğu bölümü açılıyor. Yani hangi odayı alırsanız alın 3 aşağı 5 yukarı benzer manzarayı göreceksiniz. Özellikle akşam saatlerinde buradaki rengarenk eğlence dünyasına tanıklık edeceksiniz. Mesela bana göre sağ tarafta Masha ile Koca Ayı'nın evi var. Yine roller coaster parkurunu görüyorsunuz. Atlı karıncaları görüyorsunuz. Yani odanızın içindeyken zaten son derece renkli ve eğlenceli bir deneyim yaşarken balkona çıktığınız zaman da tema parkın eğlenceli ve enerjik dünyasına tanıklık ediyorsunuz. Böylelikle nereye baktığınız eğlencenin içinde olduğunuzu sonuna kadar hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Şimdi Sünger Bob temalı bu odayı gördükten sonra ben birkaç oda örneği daha göstereceğim. Mesela Ninja Kaplumbağaları temalı bir oda göstermek istiyorum size. Orası da çok farklı bir dekorasyona sahip. Yine sizler rezervasyonu yaptırdıktan sonra otelin web sitesine girerek bizim size vereceğimiz rezervasyon koduyla
Aynen uçaktan koltuk çekini yapar gibi hangi odayı istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Sünger Bob temalı, Star Trek temalı veya Ninja Kaplumbağaları ya da Paw Patrol temalı odalardan birini tercih edebiliyorsunuz. Bununla ilgili yöntemi yine bizim ofisimizdeki arkadaşlarımız sizlere ayrıyeten anlatacaklar. Zannediyorum bütün detayları anlattım. Yine de atladığım bir şey varsa, merak ettiğiniz bir konu varsa aşağıda zaten açıklama kısmında biliyorsunuz iletişim bilgilerimiz var. Bizler Tatilüm ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış acentisi olarak Nickelodeon Otel rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz diyelim. Hem sorularınız için hem de talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız ve ben bu taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz diyelim. Şimdi bir başka odayı size göstermek üzere turumuza, keşfimize devam edelim. Efendim şimdi sizi Ninja Kaplumbağa temalı bir odaya getirdim ama ilk geldiğimiz odadan bir farkı var buranın. Team Deluxe Suite olarak geçiyor bu oda ve daha geniş ve 2 bölümlü bir odadan bahsedeceğiz. Bu odanın hem dekorasyonu hem de büyüklük açısından kullanım alanı ilk gezdiğimiz odadan farklı. Hem Ninja Kaplumbağaların yaşadığı ambiyansı, ortamı anımsatan bir dekorasyona sahip. Hem de mesela şu anda oturma odasında bölümündeyiz. Birazdan yatak odasını göstereceğim. Dolayısıyla sizler geldiğinizde oda seçiminizi yaparken daha doğrusu kişi sayınıza göre, ailenizin yapısına göre, beklentinize göre bu odaları farklılaştırabiliyorsunuz. Tekrar diyorum şu anda Team Deluxe Suite odadayız. Yani güzel bir temalı suite odadayız. Teması ne? Ninja Kaplumbağa. Ninja Kaplumbağalar nasıl bir ortamda yaşıyorlar? Biliyorsunuz yer altında gezinerek yaşıyorlar. Ve bu odayı da bu şekilde bir dekorasyonla özelleştirmişler. Çocukların kendilerini onların dünyasında hissedeceklerini öne çıkartarak bir tema adlamışlar. Bakın pizzadan sarkan peynirler bile burada. Şimdi bu bölüm oturma odasıydı. Yine ilk odada bahsettiğim gibi yerde bütün odayı kaplayan seramik dekorasyon var. Yer yer tabii kilimler kullanılmış. Geniş bir köşe koltuk kanepe var. Burada birinci banyo var. Bu odanın 2 banyosu mevcut. Bütün banyolar aslında birbirinin aynı dekora ve büyüklüğe sahip. Yine eşyalarımızı bırakabileceğiniz yerler, dolaplar ve valiz sehpaları bu şekilde sergilenmiş durumda. Hemen şu bölümden yatak odası bölümüne geçerken de bu defa bornozlar gözümüze çarpıyor. Yine ütü masası standart olarak sunulmuş. Yine burada da valiz koyacağım bir bölüm var. Askılıklar. Yine Team Deluxe Suite oda özelinde ikinci banyo aynı büyüklüğe sahip. Ninja kaplumbağaların yine bakın mesela kaplumbağa kabuğu görüntüsünde aynasıyla. Yine bakın yukarıda hani yer altından yukarı çıkarken kullandıkları bir kapak orada yerleştirilmiş. Aynen yerdeki bu gördüğünüz küçük paspasta olduğu gibi yatak başucundaki görseller yine Ninja Kaplumbağaların genel temasını andırıyor ve burada da yine pizzalar, peynirler sağdan soldan böyle size göz kırpıyor. Bu odada zannediyorum 4 kişiye kadar, 4+1 kişiye kadar konaklama mümkün olabilir. Ve bununla ilgili de konaklama kapasitesini yine bizim ofisimizden arkadaşlarımızdan teyit alarak ilerleyebilirsiniz. Eğer bu kategoride bir odada kalmak istiyorsanız zaten arkadaşlarımız fiyatlandırma yaparken size ona göre bilgi verecekler. Ninja Kaplumbağaların yıllarca çizgi filmini izlerken o ortamlarını, izlendikleri, saklandıkları ortamları burada birebir yaşayabiliyorsunuz. Aynen ilk gezdiğimiz Team Deluxe odada olduğu gibi burada da geniş bir balkon söz konusu ve balkona çıktığınız zaman da yine The Land of Legends tema parkın eğlenceli dünyasının içinde buluyorsunuz kendinizi. Bu anlamda konaklama yaparken bile aslında tema parkın o enerjisini, büyüsünü ve eğlenceli dünyasını hissettiğinizi söyleyebilirim. Bu şekilde biz bir oda kategorisi daha göstermiş olduk size. Bu oda aslında 2 banyolu ve yine minibar konseptiyle, dinlenme alanlarıyla, balkonlarıyla ama bir odası oturma, bir odası yatak odası şeklinde misafirimize sunulan Ninja Kaplumbağa temalı özel bir oda olarak sizlere sunuluyor. Ve Nickelodeon Hotels'in yine sizlere unutamayacağınız güzel, eğlenceli deneyimler yaşatacak bir başka tasarım odası. Bu defa bir Door odası geziyoruz. Aslında ilk gezdiğimiz Sünger Bob odasına çok benzer büyüklükte ve genel teknik donanıma sahip olan bir oda burası. Team Deluxe oda olarak geçiyor. Ve Dora karakterleriyle hazırlanmış durumda. Daha çok kız çocuklarımızın, minik prenseslerin çok beğeneceği bir oda olduğunu düşünüyorum. Duvar dekorları, yatak dekoru, yine yastıklardaki ifadeler. Bakın ne kadar güzel bir sehpa ve yerdeki kilimle beraber birbirini tamamlayan bir dekorasyon ve bir konsept oluşturulmuş. Çok da güzel bir makyaj sandalyeleri var. Yine minibar dolabı
Mesela Ninja Kaplumbağalar'da farklı bir dekordaydı. Sünger Bob'da farklı bir dekordaydı. Doğru Odası'nda yine farklı bir dekorda ama ortak özellikleri hepsinde kapsül kahveler, shadow marka çaylar, soğuk içecekler konsept dahilinde sunuluyor ve kullanılan yerine yenisi konuluyor. Yine burada da diğer odalarda benzer diyebileceğimiz teknik mimari yapıya sahip bir banyoda ama farklı renkler ve farklı dekorasyonlarla Dora dekorasyonuyla hazırlanmış. Yine parabensiz şampuanlar, vücut şampuanları ve buklet malzemeleri gayet güzel bir şekilde minik misafirlerin lavaboya ulaşmasını sağlayacak aşağıda bir basamak. Bütün odalarda standart olarak sunuluyor. Ve burada yine geniş bir eşya alanı var. Hem valiz koymak için hem eşyalarınızı, kıyafetlerinizi asabilmeniz için çok modern tasarımlı bir bölüm ayrılmış. Bornozlar, ütü masası standart demiştik. Kasa standart, terlikler standart demiştik. Bu odayı da sadece tasarım itibariyle tercihinize sunmak üzere göstermiş olmak istedim. Şimdi Paw Patrol dekorlu bir oda göstereceğim size. Tabii az önce bahsettiğim gibi daha koridordayken böyle pati izleriyle, duvardaki kemiklerle vesaire farklı dekorlu bir bölüme geldik. Bir de odanın içinden görüntülerle size Paw Patrol konsepti odaları yakından göstermek istiyorum. Ve Nickelodeon'un büyülü, eğlenceli dünyasının en eğlenceli karakterlerinden bir tanesinin odasına geldik. Şimdi Paw Patrol odasına geldik. Koridorlardaki pati izlerini takip ettik. Bizi bu odaya getirdi. Ve duvarda hiçbir kahraman çok küçük değildir ifadesiyle yine rengarenk pati izleriyle, Paw Patrol'ün bakışlarıyla donatılmış bir yatak ucunda. Hemen çok güzel bir dekoratif başucu var. Yataklar da gayet güzel dekore edilmiş. Yatakların altındaki bazaları falan da farklı. Aynen diğer odalarda olduğu gibi bakın az önce gezdiğimiz Dora odasındaki makyaj koltuğu biraz daha minik prensesler içindi. Burası biraz daha farklı. Yine minibar konsepti daha farklı bir dekorasyon sahip ama içindeki ürünler yine aynı. Soft içecekler, atıştırmalıklar, kapsül kahveler hepsi birebir yine aynen sunuluyor. Sarkıt lambalar yine farklı bir konsept hazırlanmış. Yine bu odada diğer odalarda olduğu gibi bakın karşıda 2 tane kanepe var. Yani 2 yetişkin artı 2 çocuk veya 3 yetişkin bir çocuğun rahatlıkla konaklamasına müsait bir oda. Yine duvarlardaki Paw Patrol tabloları eşliğinde, gayet güzel aynalar eşliğinde banyo konseptine tekrar bakalım isterseniz. Teknik olarak aynı mimariye sahip ama dekorasyondaki farkları gözlemleyebiliyorsunuzdur. Renkler değişti, banyo aynasının şekli değişti, duvar dekorları ve banyonun içindeki seramiklerin de tabii desenleri değişti. Ama değişmeyen şey parabensiz, alerjen olmayan ürünler, buklet malzemeleri ve minik misafirler için lavaboya rahat ulaşımlarını sağlayan merdiven. Buradaki tertemiz bornozlar ve eşya koyacağınız alanlar tüm odalarda standart. Ütü masası, kasa gibi tekrar söylüyorum ama tüm odalarda bu sunumların standart olduğunu belirtmek istiyorum. Yani ben şu ana kadar size toplam 4 tane temalı oda gezdirmiş oldum. Şu anda gezdiğimiz Paw Patrol odası, ilk gezdiğimiz Sünger Bob odası, Dora odası ve ayrıyeten Team Suite olarak isimlendirdiğimiz 2 ayrı bölümden oluşan Ninja Kaplumbağa temalı oda. Yani en küçük odasında bile 4 kişilik bir ailenin çok rahatlıkla kalabileceğini bir kez daha gösterdikten sonra ben daha kalabalık aileler içinde mesela Ninja Kaplumbağaların temasıyla hazırlanmış olan Team Suite odayı da örnek olarak size sunmuş oldum. Artık sizler aile yapınıza göre, beklentinize göre veya minik arkadaşlarımızın, minik misafirlerimizin tercihlerine göre bu odalardan birini tercih edebilirsiniz, rezervasyonu yaptırabilirsiniz ama rezervasyonu nereden yaptırıyoruz? Tabii ki Tatilum ekibimizden. Aşağıda açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimiz var. Tatilum'da çalışan arkadaşlarımız, benim ekip arkadaşlarım sizin değerli rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyorlar ve bu rezervasyonun içinde ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak uygun kampanyalarla sizlere sunumlarını gerçekleştiriyorlar ve sizin buradaki tatilinizi planlıyorlar. Evet. Bu şekilde bir oda örneğini daha gösterdik. Tekrar turumuza, keşfimize, otelin diğer bölümleri devam ediyoruz. Nickelodeon Otel'de tabii oda görüntülerinden sonra biraz da otelin diğer bölümlerinden de bahsetmek gerekiyor. Mesela şimdi lobi resepsiyon alanına indik tekrar ve yine Sünger Bob karakterleriyle beraber, Nickelodeon karakterleriyle beraber size diğer hizmet alanlarını göstermek istiyorum. Sneak Lounge bunlardan bir tanesi. Lobi resepsiyon bölümündeyiz ve dinlenmek isteyen misafirimiz biraz daha 80'ler 90'lar dekorasyonuyla lüks bir ortamda keyif yapmak isteyen misafirlerimiz Sneak Lounge'u değerlendirebilirler. Burada misafirlerimiz için dinlenebilecekleri çok rahat koltuklar, köşeler planlanmış durumda. Yine bu bölümde de nereye bakarsanız bakın aslında Nickelodeon karakterlerini hem duvar tablolarında hem dekorasyonda hem de
televizyonlarda görebiliyorsunuz, büyük ekranlarda görebiliyorsunuz. Yani nerede olursanız olun Nickelodeon'un renkli dünyası, eğlenceli dünyası sizin peşinizi bırakmıyor. Burada da yine bir bar konsepti var. Hemen karşıda gördüğünüz bu şık dekorasyonlu barda tabii ki alkollü içeceklerinizi, alkolsüz içeceklerinizi, kokteyllerinizi, merhabalar, kolay gelsin. Çayınızı, kahvenizi sipariş verebilirsiniz. Ancak otelin konsepti itibariyle buradaki içeceklerin tamamı ekstra olarak sunuluyor. Otelin konsepti tam pansiyon plus. Bununla ilgili akşam yemeği sırasında zaten bilgi vereceğim. Lobby barda 24 saat alkolsüz içecek alabiliyorsunuz. Meşrubatlarınızı, çayınızı, kahvenizi, meyve sularınızı, çocuklar için güzel meyve kokteyllerini lobby barda alabiliyorsunuz. Ama Sneak Lounge'a geldiğiniz zaman bu alandaki sunumlar ekstra ücretli olacaktır. Yine masaların, sehpaların üzerinde kare kodlu menüler var. Oradan açılan seçenekleri sizlere sunacaklar. Bu alanın bir başka özelliği ise akşamları canlı müzik programlarının ve diğer benzer aktivitelerinde burada sergileniyor olması. Bu şekilde Nickelodeon Otel'de bir başka kullanım alanını da bir keyif alanını da size göstermiş oldum. Yine 80'li 90'lı yılların tarzında bir dekorasyonla bir anlayışla hazırlanmış bölüm burası. İsterseniz teras kısmında kullanabilirsiniz. Terasta da özellikle sigara kullanan misafirler çok tercih ediyorlar. Çok rahat koltuklar gayet keyifli bir şekilde sizlerin kullanımı için hazırlanmış durumda. Burayı da anlattıktan sonra tekrar turumuza devam edebiliriz. Efendim şimdi sırada Nickelodeon Otel'in bir başka deneyim noktası var. Yine resepsiyon alanındayız. Az önce Sneak Lounge'dan bahsettik. Güzel bir dinlenme alanıydı orası. Şimdi bir tarafımızda La Spotola isimli ana restoran var. Diğer tarafımızda ise All Star Cafe isimli bir deneyim restoranı var. Neden böyle söylüyorum? Sabah saatlerinde kahvaltı sunumunun yapıldığı All Star Cafe'de Nickelodeon karakterleri Sünger Bob veya Paw Patrol, Ninja Kaplumbağalar ya da Dora gibi karakterlerle beraber çocuklar kahvaltı yapabiliyorlar. Onlarla eğlenerek, onlarla fotoğraf çektirerek bir deneyim yaşayabiliyorlar. Ancak bu alanda bahsettiğim deneyim için bir rezervasyon yaptırmak ve bir rezervasyon ücreti ödemek gerekiyor. Yani bir çeşit alakart deneyimi gibi düşünebilirsiniz. Sınırlı sayıda misafir ağırlanabiliyor. Hemen karşıdaki restoranda zaten sabah kahvaltısı açık büfe ve konsept halinde sunulurken bu alanda yine Nickelodeon karakterleriyle beraber farklı bir deneyim yaşamak isteyen misafirimize ayrılmış durumda. Bahçe kısmı da var. Orayı da gösterelim. Ve Nickelodeon keşfimize tekrar devam edeceğiz bu bölümden sonra. Nickelodeon Otel'in şimdi alt katına indik. Resepsiyonu yukarıda bıraktık. Odaları yukarıda bıraktık. Restoranı yukarıda bıraktık. Aşağıda neler var diye bakarken önce karşıma Anjana Spa çıktı. Tabii tatili sırasında çocuklar bolca eğlenirken özellikle ebeveynlerimiz kendilerini rahatlatmak, kendilerini yenilemek, dinlenmek isteyebilirler. Tabii Anjana Spa'yı da Rixos otellerden anımsayacaksınız. Bu arada çok kapsamlı bir spa merkezi var ve konsept halinde giriş yapabiliyorsunuz. Hamamını, saunasını, buhar kullanabiliyorsunuz veya dilerseniz masaj paketleri de alabiliyorsunuz. Ama konumuz öncelikli çocuklar olduğu için Anjana Spa'nın burada yer aldığını size ifade ediyorum. İçeriye girmeyeceğim. Hemen devam edeceğim ve eğlence alanlarına doğru. Ama bu bölümde bir kez daha göstermem gereken, kısaca size bahsetmem gereken diğer bölüm tabii ki Fitness Center. Son derece modern bir alan. Aynen Anjana Spa'da olduğu gibi Fitness Center'da da Teknogym marka profesyonel fitness aletlerini bulabilir ve Nickelodeon Otel'de antrenman programınızı aksatmadan, spora bahane bulmadan tatilinize devam edebilirsiniz. Şimdi alt katta dışarıda havuzun ve ıslak alanların olduğu bölüme çıkmadan önce bir bardan daha bahsedeceğim. İlk girdiğimiz anda 24 saat açık lobi bardan bahsetmiştim. Orası ücretsiz olarak soft içecekler, çay, kahve, meyve suyu, milkshake gibi veya meyve kokteylleri gibi sunumlar yapıyordu ve 24 saat konsepte dahildi. Altını çizerek söylüyorum. Şimdi bu barın ismi nedir? Vitamin Bar'a geldik. Kolay gelsin. Enes. Bu bölümde de misafirlerimiz yine ücretsiz olarak soft içecekler ve çaylarını, kahvelerini, sularını, meyve sularını alabiliyorlar. Ancak taze sıkılmış meyve suları veya işte enerji içecekleri ve benzeri gibi ürünler ekstra olarak sunulmakta. Yine bu konsept zaman zaman değişebilir. Otel yeni olduğu için konsept üzerindeki farklılıklar oluşabilir. Lütfen rezervasyon yaptırırken konaklama tarihinize göre uygulanacak konseptle ilgili bir kez daha teyit alın. Ben şu anda uygulanan konsepti söylüyorum size ama ilerleyen tarihlerde farklılaşabilir. Doğru söyledim mi Enes? Peki, teşekkürler diyelim. Şimdi yavaş yavaş çocukları ilgilendiren çok eğlenceli bir bölüme çıkıyoruz. Şu anda Nickelodeon Otel'de konaklayan misafirlerimiz için, özellikle çocuklar için yaz aylarında serinletici
kış aylarında da ısıtmalı havuzlarla eğlenceli olarak sunulan havuzların ve soyunların olduğu bölümdeyiz. Tabii ki yine burada Sünger Bob'lar, Patrick'ler ve Nickelodeon karakterleri var. Hemen arka tarafta kaydıraklı havuzların bulunduğu bir bölüm var. Tekrar hatırlatıyorum, bu havuzlar şu an ısıtmalı olarak sunuluyor. Eğer çocuklar anne babayla beraber yüzmek isterlerse hemen sağ tarafta 1.40 derinliğinde bir başka havuz var. Ve bu şekilde havuz seven çocuklar için de Nickelodeon Otel'de hemen odalarınızın altında böyle bir bahçe atmosferinde sunuluyor. Ama eğer isterseniz özellikle yaz aylarında sizlere sunulan bileklikle The Land of Legends'ın tema park içinde bulunan birbirinden büyük aquapark havuzlarında da eğlenebilirsiniz. Yani tema parka girişiniz konusunda herhangi bir sınırlama olmadığı için buradaki kaydıraklar sizin için yetersizse eğer, o zaman da tema park içindeki devasa aquaparkları bulunduğu bölüme hiçbir ücret ödemeden geçebileceğinizi belirtmek isterim. Otels'teki bu güzel keşfimizden sonra, otelle ilgili bu büyüleyici ambiyansı size anlattıktan sonra şimdi let's play diyoruz. Artık oyun zamanı, artık aktivite zamanı, artık eğlence zamanı diyoruz. Ve Nickelodeon Land'e giriş yapmak üzere hemen yandaki kapıdan, ki bu bölümün otelden Nickelodeon Land'e giriş alanı olduğunu da size göstermek istiyorum. Ve eğlence dünyasına giriş yapmak üzere yavaş yavaş ilerliyoruz. Yine Nickelodeon karakterlerinin sergilendiği, dilerseniz alışveriş de yapabileceğiniz bu güzel hediyelik oyuncaklar veya eşyalar eşliğinde. Aynı zamanda buradaki mağazadan da bahsetmek isterim size. Nickelodeon Shop'ta da yine Nickelodeon'un güzel karakterleriyle, simgeleriyle, Ninja Kaplumbağalar, Paw Patrol'ler, Sünger Bob'larla dolu hediyelik eşyaları veya güzel ürünleri alabilirsiniz. Böyle bir reklam arası da yapmış olduk. Bu dükkanla da bahsetmiş olduk. Şimdi ne demiştik? Let's play. Buyurun. Ve Nickelodeon Hotels'ten kapıdan çıkış yapar yapmaz önce lobinin yan tarafındaki bu geniş dinlenme alanları, rahat koltuklar var. Ve artık Nickelodeon aktivitelerinde görmeye başladık. Aşağıda gördüğümüz turnikelerden sizlere otel girişine teslim edilen bilekliklerinizle giriş yapabiliyorsunuz. Bunu hemen size göstermek istiyorum. Burada bir turnike sistemi var. Otele birkaç adım mesafedeyiz. Size verilen bileklikleri okuttuğunuz zaman içindeki manyetik çiple beraber buradaki turnikelerden geçebiliyorsunuz. Bize bugün ayrıcalık tanıdılar. Çipi olmayan bileklik verdiler. Biz çalışma yaptığımız için serbest geçiş yapıyoruz. Misafirler hemen gösterebiliriz. Bakın bilekliklerini okutuyorlar ve giriş yapıyorlar. Evet, devam edebiliriz. Şimdi Nickelodeon Otel'den çıktık ve Nickelodeon Land'e giriş yaptık. Aradaki mesafe maksimum şöyle bir 20-30 metre. Hani genellikle otelde kalan misafirimiz parka mesafeyi soruyorlar. Zaten bütün odalar tema park alanına bakıyor. Size verilen bilekliklerle turnikelerden geçtikten sonra Nickelodeon Land'deki efsanevi eğlence dünyasına giriş yapmış oluyorsunuz. Şimdi burası aslında 3 ayrı bölümden oluşuyor. Paw Patrol alanı, Sünger Bob alanı ve Star Trek alanı ve hepsinin ayrı ayrı aktiviteleri mevcut. Şu anda biz Paw Patrol alanındayız. Elimden geldiği kadar size detaylı göstermeye çalışacağım. Burada önemli bilgi vermek istiyorum size. Size verilen bilekliklerle tıpkı Nickelodeon Land'e giriş yaptığımız gibi aynı şekilde kısa bir mesafede yer alan, hemen yan tarafta yer alan The Land of Legends tema parka da giriş yapabiliyorsunuz. Oradaki videolarımızı izleyen misafirimiz zaten The Land of Legends tema parkla ilgili detayları biliyorlar. Orada çok sayıda kaydıraklı havuzlar, dalga havuzundan roller coaster'lara birçok aktivite var. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en büyük tema parklarından birisi. Vermek istediğim mesaj da şu: eğer siz Nickelodeon Hotels misafiriyseniz, size verilen bileklikle sadece şu anda içinde bulunduğumuz Nickelodeon Land'den değil, hemen 5 dakika mesafede girişi yer alan The Land of Legends tema parktan da ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Oradaki havuzlara da girebiliyorsunuz. Kaydıraklardan faydalanabiliyorsunuz. Maşa ile koca ayının dünyasını gezebiliyorsunuz. Veya hemen şöyle görebilecek miyim? Bakın roller coaster'ın rayları görünüyor zaten. İsterseniz orada çok adrenalin yüksek bir deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Ama şimdi konumuz Nickelodeon Land. Ve burada Paw Patrol alanından başlamak üzere ben de sizle beraber keşfedeceğim. Benim için de yeni bir keşif durağı, yeni bir efsanevi eğlence durağı sizlere anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Paw Patrol bölümündeyiz ve burada yangın söndürme aktivitesi olan güzel bir bölüm var. Bunun dışında hemen şöyle arka tarafımızda Paw Patrol
to the roost diyor. Yani bir petrol kulesi var. Burada aktiviteye katılabilirsiniz. Diğer tarafta plaj arabaları, çöl arabaları var. Oraya geçebilirsiniz. Bu alanın tamamında Paw Patrol konseptinde güzel bir eğlence sizi bekliyor. Şimdi buradan Sünger Bob'un aktivitenin olduğu tarafa geçiyoruz. Sırada Sünger Bob'un yaşadığı şehir var, kasaba var, Bikini Bottom var ve Paw Patrol ambiyansından, Paw Patrol konseptinden sonra şimdi sırada Sünger Bob konsepti. İsterseniz içeri geçerek neler varmış birlikte görelim. Bikini Bottom'da, yani Sünger Bob'un yaşadığı alanda aktiviteler sizlere kapalı bir bölümde sunuluyor. Az önce gezdiğimiz Paw Patrol bölümünde açık alandaydık ama şimdi artık kapalı alandayız. Özellikle yaz aylarında bu bölüm tabii biraz daha rahat bir şekilde aktivitelerden faydalanma imkanı tanıyacaktır. Şimdi Sünger Bob'un yaşadığı Bikini Bottom'da ne gibi aktiviteler var onları size göstermeye başlayalım. Ben de sizle beraber ilk defa geldim, beraber keşfedeceğiz ve gerçekten çok eğlenceli, güzel görünüyor. Yavaş yavaş görüntüleri sizlere, çocuklara ulaştırmaya başlayalım. Please, hold your applause. Welcome, customers of all ages. Paw Patrol ve Sünger Bob alanlarından sonra bir de Star Trek bölümünü size göstermek isterdim. Ama burası 30 Mart itibariyle aktif olacak. Kısaca zaten biliyorsunuz Star Trek konseptini, kendinizi bir uzay üstüne, uzay gemisine hissedeceğiniz ambiyansla eğlenebiliyor çocuklar. 5D sinema bunlardan sadece birisi. Buraya minimum 3-4 gün ayırmanız lazım. Yani bir günde bitecek bir yer değil burası. Nickelodeon Land bu işin sadece bir parçası. The Land of Legends tema parka eklenen yeni bir sayfa burası. Şimdi Nickelodeon Otel'de akşam yemeği zamanı ve şimdiye kadar gördüğünüz en tematik, en özel, en fantastik restorandan birini gezdireceğim size. Bunu söylememde farklı sebepler var. Adım adım onları size anlatmak istiyorum. Birincisi, burası Sünger Bob'un tabii çizgi film senaryolarında aşçı olduğu için bir spatula temasıyla bizi karşılıyor ve restorana ismini de veriyor bu spatula. Dolayısıyla sizler spatula restoranında kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinizi açık büfe olarak alabiliyorsunuz. Dolayısıyla burası sizin için tatilin sırasında bir uğrak noktası olacak. Bu restorana fantastik ve tematik bir özelliği var dememdeki diğer sebep, şu anda The Land of Legends'ın o muhteşem, efsanevi eğlence dünyasına birkaç adım mesafedeyiz. Yani siz burada yemeğinizi yerken aslında bir eğlence dünyasının içinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Ben birazdan büfeden görüntüler sunacağım. Restoranın özelliklerinden bahsedeceğim. Ama böyle bir restoran olabilir mi? Bakar mısınız? Burada yemeğinizi alırken bir taraftan da roller coaster'lar, atlı karıncalar, diğer tarafta birçok aktiviteyle, Watermania gibi birçok aktiviteyle aslında The Land of Legends'ın içinde gibisiniz. Bunun dışında İçerideki masalarda da yine tematik olarak The Land of Legends'ın aktivitelerine çok yakın noktalar var. Sağda solda bakın gördüğünüz gibi bu camlı bölümlerde yine eğlencenin içindeyken yemeğinizi alabiliyorsunuz. Bunun dışında gerek tavanlarda gerek duvarlarda yine Nickelodeon'ın efsanevi karakterlerinin, simgelerin ifadeleri var. Çok şık dekore edilmiş alanlar bunlar. Bakın burada mesela grup şeklinde kalabalık bir aile olarak geldiyseniz kullanabileceğiniz bir bölüm gayet güzel bir şekilde hazırlanmış. Tabii ki farklı büyüklerde masalar var. Birazdan büfeden de görüntüler sunacağım size. Otelin konsepti tam pansiyon plus. Yani kahvaltı, öğle ve akşam yemekleriyle yemeklerde soft içecekler, alkolsüz içecekler, aynı zamanda ebeveynler için, anne babalar için bira ve şarap ikramı yapılabiliyor. Bu konsept zaman içinde değişebilir. Ben şu anda videoyu çekerken aldığım bilgiyi aktarıyorum. Lütfen rezervasyonunuzu yaptırırken tatile geleceğiniz tarihe göre bu konseptle ilgili bir kez daha teyit alınız diyorum. Şimdi
Bu arada size oturma alanını da göstermiş oldum. İsterseniz yavaş yavaş restorandaki sunumlarla ilgili de büfeyle ilgili bilgi vermek üzere diğer tarafa geçelim. Ve Spatula restoranda tabii Sünger Bob'un spatulası önünde restoranın ismiyle başlayarak giriş yaptık. Şimdi de restoranın giriş kapısından bu muhteşem sunumu size yakından anlatmak istiyorum. Ve öncelikle bizi çok hoş kokusuyla pide ve pizza fırın bölümü karşılıyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi misafirlerimiz 5-10 dakika sonra gelmeye başlayacaklar. Onlar gelmeden ben de sunumu bitirmeye çalışacağım. Enfes görünen pizzalar, kuşbaşılı pideler, kapalı pideler. Daha neler çıkacak ustam? Büyük pizzalar da geliyor galiba. Pizzalar da geliyor. Birkaç dakika sonra burası dop olacak galiba. Ellerinize sağlık, kolay gelsin. Ve hemen yan tarafta ekmek büfesi ve çorba bölümü var. Yine burada her gün 2 çeşit çorba sunuluyor. Sebze ezme çorbası ve kıymalı tarhana çorbası bugünkü menü. Ve hemen dönelim, devam ediyoruz. Bu muhteşem fırın ve pizza sunumundan sonra isterseniz büfenin diğer bölümlerini yavaş yavaş size göstermeye başlayayım ama önce ne kadar modern, ne kadar şık ve çocukların ilgisini çekecek, onların eğlence dünyasını, Nickelodeon'un büyüleyici atmosferini dekorasyon olarak da tam olarak yansıtan bir restorana giriş yaptığımızı göstermek istiyorum. Tavan dekorları, duvar dekorları, büfe dekorları, her şey Nickelodeon'un konseptini tam olarak yansıtıyor. Ve büfesini de çok beğendim. Gerçekten çok başarılı, titizlikle çalışan bir ekip var. Sunumlardan belli. Öncelikle şefin tabağı sizi karşılıyor. Sanat eseri niteliğinde hazırlanmış çok güzel tabaklar. Bugün karides var ama her gün değişen menüler var burada. Yine kefirler, meyve özleri, sütler burada sunulmuş. Tek porsiyonluk atıştırmalıklar var. Detoks içecekler ve soslar var. Sonra yavaş yavaş mezeler ve zeytinyağlılar bakın şu bölümde. Ve bu alan tamamen soğuk dolaplar. Güzel onyx taşlarda çok şık bir sunumla. Ve yavaş yavaş göstererek devam ediyorum. Zeytinyağlılardan da kısa görüntüler alarak ilerleyelim. Sonra salata bölümü. Hemen şu alanda sos bölümü var. Yine sirke sosunuz, limon sosunuz veya diğer acı sos benzeri tatlı ekşi sos gibi seçiminizi yapabilirsiniz salata büfesinde. Tatlı büfesine en son geleceğim. Hemen karşıda yöresel lezzetler, tencere lezzetleri, yemeklerin bulunduğu bir bölüm gözüme çarptı. Aslında peynir bölümü ve zeytin bölümünde ayrıyeten göstermek isterim. Şarküteri bölümü orası. Ama buradaki herhalde biraz acıktım. Dikkatim buraya dağıldı. Patlıcan kebabı gibi, Hatay tava gibi, dana elbasan gibi, bulgur pilavı gibi bizim yöresel lezzetlerimiz. Tek tek saymayalım. İşte sarma mesela gözümüze çarptı. Hem çok şık hem de gayet güzel görüntüsüyle, iştah açıcı görüntüsüyle bizi karşılıyor. Bu tarafta şarküteri ürünleri var demiştim. Peynir çeşitleri. Baktığımızda gayet güzel. Burada 10-15 çeşit peynir var. Ve diğer tarafta da yine turşu ve zeytin çeşitleriyle beraber makarna bölümünü göstermek isterim. Kolay gelsin. Merhabalar. Makarnanızı istediğiniz gibi sosla, sebzelerle, biberlerle, peynirle meç edebilirsiniz. Zeytinyağlı veya soslu seçebilirsiniz. Arkadaşlarımız size bu anlamda yardımcı olacaklar. İsterseniz fırın makarna da varmış. Çok güzel. Devam ediyorum yavaş yavaş. Biraz böyle ortadan başlayıp bu tarafa doğru geldik ama sağ tarafımızda tatlı büfesi var. Tatlıyı finalde sona bırakıyorum. Kolay gelsin. Merhabalar. Şimdi misafirler henüz gelmeye başlamadılar. Onlar geldi. Gelmeden önce bitirmeye çalışıyorum ben de. Izgara büfesinde gayet güzel çeşit çeşit etler var. Burada benim gözlemlediğim şu. Şefim yanılıyorsam düzeltin. Şu anda gördüğümüz tabaklar aslında şov amaçlı. Yani ızgarada sürekli sıcak et var. Burada örnek olarak sergilenmiş köfteler, ızgara tavuk veya diğer işte beyti kebap gibi sunumlar var. Arzu ederseniz anlık olarak yeni çıkanlardan da burada servis ediyorlar. Yani böyle hani tepeleme, yığma bir düzen yok. Gerçekten minimalist, çok şık hazırlanmış bir büfe gözlemliyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kolay gelsin tekrar. Oo, çok güzel. Ben burayı şimdi gördüm yalnız. Çok güzel. Buradan köftenizi, etinizi, kebabınızı seçebiliyorsunuz. Hangisini isterseniz anlık olarak pişirilip sizlere sunuluyor. Balık büfemiz yine burada. Barbunumuz var, çupramız var. Gayet güzel. Et sunumumuz yine devam ediyor. Şefim kolay gelsin. Hemen Hüseyin şefimle sizi tanıştırayım. Kolay gelsin. Hüseyin şefim çok minimalist, çok şık, çok güzel bir büfe. Ben de elimden geldiği kadar misafirlerimize doğru şekilde anlatmaya çalışıyorum.
Siz de memnuniyetler için yapıyoruz. çok teşekkürler. Çok sağ olun. Siz de yeni tanıştık ama inşallah görüşürüz yine. Çok sağ olun. Müsaadenizle anlatmaya devam edeyim. Ve gayet güzel etli keşkek, kekikli demi-glace sosuyla beraber fırınlanmış sarımsak soğanı yine seçenek olarak hazırlanmış. İsterseniz tantuni de hazırlıyorlar. Tekrar ediyorum, mesela tantuni buraya örnek olarak konulmuş. Arkadaşlarımız anlık olarak onu da hazırlayacaklar. Hüseyin Şef'im teşekkür ederiz. Domatesli semizotu, karnabahar, pirinç pilavı olmazsa olmaz. Özellikle minik misafirler, hanımefendiler, minik prensesler veya diyelim ki minik prensler pilav olmadan, patates olmadan pek yemeklerin önünü tamamlamıyorlar. Pilav burada, dana kebap, ıspanaklı katmer çok güzel görünüyor Hüseyin Şef'im bu ya. Enfes görünüyor. Tavuklu bamya, levrek sarma ve tavuk sarma var. Şimdi burada ben şöyle bir ifade bulunacağım. Bakın köşesi ızgara bölümüydü ve orada etler çiğ olarak sergilenmişti. Köftesi, kebabı, balığı, her şeyi görerek seçebiliyorsunuz ve ızgaradan piştikten sonra servis alabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Gayet de çeşitliydi. Bunun yanı sıra o lezzetli tencere yemekleri, yöresel lezzetler de gayet güzeldi. Orada 8-10 çeşit böyle sarmalar falan vardı. Onun dışında bu bölümde de seçenekler var. Yani yemek çeşitliliği konusunda ve bunların sunumu konusunda ben Nickelodeon Otel'e gerçekten çok yüksek bir puanı hak ettiğini şimdiden söylemem lazım. Hüseyin Şefimize, ekibe tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve hemen yan tarafta servis barı var. Şimdi otelin konseptiyle ilgili olarak kahvaltı, öğle ve akşam yemeği konsepte dahil demiştik. Ama yemeğiniz sırasında alkolsüz olan içecekleri ve bazı alkol içecekleri konsept halinde alabiliyorsunuz. Yani şarabınız, biranız ve bazı rakı çeşitleri yine ebeveynler için, anne babalar için konsept halinde öğle ve akşam yemeklerinde sunulabiliyor. Yani restoranda yemeğiniz sırasında aslında içecek konusunda hiçbir endişe taşımadan gayet keyifli bir sunumla sizlere hizmet verildiğini söyleyebiliriz. Şimdi isterseniz yavaş yavaş şöyle bakalım, başka eksiğimiz kaldı. Bir de tatlı büfesine geçelim ve orada final yapalım. Buyurun. Şimdi tatlı büfesine bizim yöresel lezzetlerimizle başlamak istiyorum. Çünkü en çok merak edilen bu oluyor. Bu da nedir? Güzel fıstıklı baklavalar, kadayıflar, şöbiyetler, şekerpareler, yani şerbetli tatlılar. Yanı sıra aralarda çok güzel mesela cevizli kabak tatlısı var, tahinli. Bunun yanı sıra profiteroller, sütlaçlar ve diğer alternatifler de aralara serpiştirilmiş durumda. Şöyle döndüğümüz zaman yine tulumba tatlısı, kuş gözü ve yavaş yavaş international pastalara geçiyoruz. Burada da yine adet pastalar var. Devam ediyorum. Yine soslar, işte fındığınızı, cevizinizi, çikolata sosunuzu buradan ekleyebilirsiniz. Baktığımızda yine tiramisu, spangile ve diğer çeşitlerde burada şey de var, cheesecake de var. Gayet şık, gayet güzel bir şekilde sunulmuş. Ben artık biraz da yorgunluğumun da etkisiyle takılıyor olabilirim, kusura bakmayın. Bu şekilde biz çok şık, çok kaliteli ve gerçekten Nickelodeon Otel'deki yemeğinizin keyfe dönüşeceği bir sunumu sizlere göstermiş olduk. Hem büfe zenginliği konusunda hem de bu atmosfer konusunda gerçekten fantastik bir restoran burada sizleri bekliyor. Ve akşam yemeğinden sonra Nickelodeon'da muhteşem bir ambiyanstan da size bahsetmek istiyorum. Bu defa otelin diğer tarafındayız. Yani Shopping Avenue dediğimiz The Land of Legends'ın tüm misafirlere, dışarıdan gelen, örneğin Antalya'da yaşayan herkese açık olan alışveriş mağazalarının bulunduğu, restoranların bulunduğu bölümdeyiz. Bu arada bir show havuzu var. Akşam saatlerinde hem müzik yayını hem havuzdaki gösteriler, aynı zamanda efsanevi The Land of Legends'ın simgesel kulesi, ikonik kulesi de yine burada çayınızı, kahvenizi içerken ya da alkol içeceklerinizi içerken teşvik edecek. Hemen tekrar belirtmek isterim ki Nickelodeon Otel'de tam pansiyon plus sistemle hizmet veriyordu. Yani siz restorandayken içeceklerinizi alabiliyordunuz veya videonun başında anlattığım lobby barda alkolsüz içeceklerinizi konsept halinde alabiliyordunuz. Ama bu alan bütün herkese, dışarıdan alışveriş merkezine gelenlere de açık olduğu için alacağınız hizmetler ekstra olacaktır. Şimdiden hatırlatmak istiyorum. Yani bu alanı bütün halka açık bir dinlenme alanı, kafe alanı gibi düşünebilirsiniz. Bu sebeple konsept dahilinde olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu şekilde Nickelodeon Otel'deki sunumumuzu tamamlamış olduk ve tesisin dışarıdan görüntüsü de bu şekilde. Ve akşam burada oturduğunuzda manzaranız hem Nickelodeon'un simgesel yapısı, aynı zamanda The Land of Legends'ın tematik efsanevi kulesi olacaktır.